Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra DAP Gayrimenkul, Miatek ve gübre fabrikaları hisselerini analiz edeceğiz arkadaşlar. Ayrıca gübre fabrikaları için mali tablolar analizi de yapıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi endeksimizle başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Ve endeksimizle başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar endeksimizde 2 gün önce şöyle 3 farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluştu ve bugün yukarı yönlü bir tepki geldi arkadaşlar. Fakat tepkiler 7400 seviyelerinde dirençle karşılaştı. Daha önce destek olarak çalışan 7400 seviyemiz artık direnç olarak çalışıyor arkadaşlar. Haftayı bu 7400 seviyesinin üzerinde kapatması önemli olacak. Eğer ki haftayı 7400 seviyesinin üzerinde kapatamazsa önümüzdeki hafta düşüşlerin devamını görebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Nerelere kadar düşüş gelebilir? Şöyle 6900, 6920, 6930 bu seviyelere kadar bir düşüş görebiliriz arkadaşlar endeksimizde. Bugünkü yükselişe aldanmamak lazım. Yarın da yükselişin devamını görmek lazım arkadaşlar. Yarın da yükseliş gelse bile 7769 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamamız yukarı yönlü kırılıp üzerinde 2 gün kapanış yapmadan ve aynı zamanda şu anda gördüğünüz şu düşen kanalın yukarı yönlü kırıldığını görmeden endekste yeni pozisyonlara uygun görmüyorum arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Şöyle 4 saatlik grafiğimize bir bakalım. Bakın 4 saatlikte de 7450 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasına kadar hareketlerimizin devamının geldiğini, aynı zamanda düşen kanalın da orta çizgisine kadar yükselişin geldiğini, buralardan dirençle karşılaşıp yönünü tekrar aşağı çevirdiğini görüyoruz arkadaşlar. 4 saatlikte henüz Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atamamış. 2 saatliğe bakalım. 2 saatlikte Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmış. 2 saatlikteki Kaufman hareketli ortalamamız 7370 seviyesinde. Fakat dediğim gibi daha önce destek olarak çalışan 7400 seviyesinin direnç olarak çalışması ile birlikte bakın 4 defa 2 saatlik periyotta üzerine atmaya çalışmış fakat başaramamış arkadaşlar. Haftalık grafiğimize de bakalım. Evet, dediğim gibi haftalık grafiğimizde 7400 seviyesinin üzerinde bir kapanış gelirse önümüzdeki hafta buradan bir destek alabilmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım, takipte olacağız. Ve DAP gayrimenkul listesine geçiyorum arkadaşlar. DAP gayrimenkul listesi çok ciddi düşüşler yaşadı. Şu anda burada bir dip oluşturmaya çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Şu seviye 23.58 seviyesi Fibonacci desteğimiz. Henüz oraya kadar ulaşmamış. Kaufman hareketli ortalaması olan 26.42 seviyesinin üzerine bir türlü atamadığını görüyorsunuz. Sürekli buralardan bir dirençle karşılaşıyor. Yeni girişler için kesinlikle uygun bulmuyorum arkadaşlar. Çok dikkat edilmesi gereken volatil hareketlerin olduğu bir hisse. Bakın şurada 22-23 Kasım tarihlerinde yükselen kanalımızı aşağı yönlü kırmış. Aynı zamanda alfa trend indikatörümüz de sata dönmüş. Burada arkadaşlar çıkabildiğiniz anda bu hisseden çıkmak gerekiyordu. Şu anda çok düşmüş vaziyette. Bakalım ne kadar düşmüş. Yani şu sat verdiği noktalardan bakalım %60 seviyelerinde bir düşüş gözüküyor arkadaşlar. Çok kötü. Şöyle haftalık grafiğimizden bir bakalım. Evet, haftalık grafiğimizde eğer ki şu 23.72 seviyeleri de aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar, şuradan daha önce bir destek aldığını görüyoruz. 16.96 seviyesi. Hatta oraya da bir yatay çizgi çekelim. 16.96 seviyesi arkadaşlar. Buraya kadar tekrar bir düşüşün devamını görebiliriz. Şu anki seviyeden %33 daha bir alt seviye oluyor arkadaşlar. Çok düştü. Buralardan toplayayım, alayım, gireyim düşüncesine kapılmamak lazım. Dikkatli olunması gereken bir hisse arkadaşlar. Şimdi Miatek hissesine geçiyorum. Miatek hissesinde bakın 2 gün önce 2 farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluştu ve akabinde yükselişler geldi. Fakat hala da 35.85 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamamızın altındayız arkadaşlar. Burayı geçmesi lazım. Buranın üzerinde tutunması lazım. Buraları geçmeden, bunun üzerinde tutunduğunu görmeden düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Şöyle şu anda ilk direnci Kaufman hareketli ortalaması 35.85 seviyesi arkadaşlar. Burayı kırarsa eğer
şu yakınındaki 36.46 ve 37.72 seviyelerini de kırabileceğini düşünüyorum. Buralar kırıldıktan sonra 41.72 ve sonrasında 44.78 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz arkadaşlar. 35.85 Kaufman hareketli ortalamasını geçemeyip yönünü aşağı çevirirse eğer 30.14 seviyesine doğru bir düşüş. Düşüşün devam etmesi durumunda ise 23.82 seviyesindeki Fibonacci desteğine doğru bir düşüşte görebiliriz arkadaşlar. Şöyle haftalığına bir bakalım. Şöyle haftalıkta zirve seviyesinden şu anki seviyesine %49 hatta %50'lik bir düşüş geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bizim haftalık Williams cazip ucuz hisseler stratejimize göre bu hisseyi 3 defa alım yapmışız arkadaşlar orta uzun vade için. Bu haftada güzel bir yükseliş gelmiş. Bu stratejinin nasıl uygulandığını görmek isteyen arkadaşlar için şuraya yukarı kartını bırakıyorum. Buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gübre fabrikaları hissesine geçiyorum. Gübre fabrikaları hissesinde arkadaşlar 3 haftadır müthiş bir düşüş var. Şöyle baktığımızda şu anki düşüşe %64'lük bir düşüş gelmiş. Çok ciddi düşüşler bunlar arkadaşlar. Şöyle KAP'ta yapılan açıklamaları araştırdığımda şirket herhangi bir problemin olmadığını yönelik şöyle bir özet geçtiğimde ana düşüncesi bir problemimiz yok diyorlar arkadaşlar şu basın açıklamasında. Şuradan kamuya aydınlatma platformu sitesine girdiğinizde gübre fabrikalarının kodunu yazıp arattığınızda bildirim sorgusu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, mesela en son bildirim 26.12.2023 tarihine gelmiş. Şuradan tıklayıp ekte de basın açıklamasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Basın açıklaması dediğim gibi bu düşüşlerle alakalı hani şirkette bir problem varmış gibi düşünmeyin. Bir problem yok izlenimi vermişler. Bir davadan bahsediliyor. Bu dava sebebiyle sermaye artırımının onaylanmadığı yazılmış. Fakat bir problemimiz yok diye tekrardan kısaca özet söyleyebilirim. Şirket bu şekilde açıklamış. Peki mali tablolar analizine geçelim madem. Bakalım mali tabloları, bilançoları ne durumda? Şöyle bir hızlıca inceleyelim arkadaşlar. Şöyle cari oranımız var. Bu oran birden büyük olması beklenir arkadaşlar. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilirliğini gösterir. Bu oranın birden büyük olması beklenir. Gübre fabrikaları işletmesinde oranımız 0.88. Birden küçük olması sebebiyle kötü olarak değerlendiriyoruz. Hatta bakın dönem varlıklarda ortaya çıkabilecek değer kayıplarını önlem olarak bu oranın 2 olması uygundur deniyor arkadaşlar. Fakat bizim oranımız 0.88 düşük. Bu şekilde olması kötü. Cari oranın küçük olması, stok devir hızı ve alacak devir hızının yüksek olması durumlarda işletmenin borçlarını kolaylıkla ödeyebileceğini söylüyor. Stok devir hızı ve alacak devir hızına da ayrıca bakacağız tabii ki. Şimdi bir diğer oranımız asit test oranı. İşletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevirebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir arkadaşlar. Bu oranın 1 olması yeterli sayılmaktadır. İşletmenin kısa vadeli borçlarının tamamının nakit ve süratle paraya çevirebilir değerlerle karşılanabileceğini gösterir. Burada da değerimiz 0.58 seviyesinde ve kötü arkadaşlar. Bir diğer oranımız nakit oranı. İşletmenin faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacaklıların tahsil edilmemesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. 0.20'nin altına düşmemesi arzulanır. Bizim oranımız 0.17, 0.20'nin altına düşmüş. Bu da kötü. 0.20'nin altında ise para sıkıntısı içerisindedir. Yeni krediler bulma zorundadır. Bu oranın büyük olması da istenmez. Çünkü işletmede nakit fazlasının olduğunu ve paranın iyi kullanılmadığına işarettir. Burada 0.20 seviyesinin altında olduğu için iyi olarak değerlendiremiyoruz arkadaşlar. Şimdi alacakların devir hızı oranı. Ticari alacakların bir hesap döneminde kaç defa tahsil edildiğini gösterir. Yani burada 9.6 çıkmış arkadaşlar oranımız. 9 aylık bir bilançoyu inceliyorum ben. Ayda bir ticari alacakları tahsil ediliyor diyebiliriz. Burası iyi, fena değil. Stok devir hızı oranı. Stokların bir dönemde kaç defa satışa konu olduğunu gösterir. Oranın yüksek olması işletmenin mallarının stokta beklemeden hemen satıldığı anlamına gelir. Burada oran 3.2. Yani 9 aylık süreçte 3.2 defa
stoklar devrediyor arkadaşlar. Yani 3 ayda bir stoklar devrettiği anlamına gelir. Finansal kaldıraç oranı, varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. İşletmeye kredi verenler oranın düşük olmasını isterler. Bizim oranımız %64. Yani çok da düşük bir oran değil arkadaşlar. Oranın büyük olması öz kaynaklara oranla yabancı kaynaklardan daha fazla yararlanıldığını gösterir. Bu ise finansman kaldıracının etkisiyle işletme karlılığını arttırıp ortakların daha fazla kar payı almalarına olanak verir. Ancak bunun da optimum noktası vardır. Sermaye maliyetinin minimum olacağı noktaya kadar yabancı kaynaklardan yararlanmak uygun olur. Şimdi bir diğer oranımız öz kaynakların aktif toplamına oranı. Uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. %50'nin altına düşmemesi arzulanır arkadaşlar. Bizim oranımız %36. Bu da kötü. Yani uzun vadeli borçlarını ödemekte de şirket zorlanıyor olabilir arkadaşlar. Finansman oranı. Oranın en az 1 olması istenir arkadaşlar. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan 3. kişilerin baskısından kurtarır. Birden küçük olması kredi verenlerin ortaklardan daha fazla işletmeye yatırımda bulunduklarını gösterir. Bu ise alacakların güvencesini azaltmaktadır. Bizim oranımız 0.57 olduğu için burada da bizden geçer not alamıyor arkadaşlar. Şimdi borçların maddi öz varlığa oranı. Oranın birden küçük olması istenir. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olması istenir arkadaşlar. Oranın birden büyük olduğunu görüyoruz. 1.98. Bu da kötü arkadaşlar. Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplam kaynakları oranı. İşletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Üretim işletmelerinde oranın %30'dan fazla olmaması istenir arkadaşlar. Bizim oranımız %60. Çok yüksek bir oran. Yani işletme varlıklarının %60'ını kısa vadeli yabancı kaynaklarla sağlıyor arkadaşlar. Yani kısa vadeli borçlanıyor. İç kaynaklar otofinansman oranı. İşletmenin elde etmiş olduğu karın ne kadarının işletme sermayesi artırımında kullanıldığını gösterir. Oran ne kadar yüksek çıkarsa işletmenin durumu o kadar iyi sayılır. Bizim oranımız %24. Elde ettiği karın %24'ünü işletme sermayesini artırmakta kullanıyor arkadaşlar şirket. Buradan bizden geçen notu aldı. Duran varlıkların öz kaynakları oranı. Öz kaynakların ne kadar kısmının aktifli duran varlıkların finansmanında kullanıldığını gösterir. Birden küçük olması istenir arkadaşlar. Bizim oranımız birden büyük 1.29. Burada da bizden geçer not alamadı maalesef. Birden büyük olması duran varlıkların bir kısmının borçlanarak sağlanmış olduğunu gösterir arkadaşlar. Duran varlıkların devamlı sermaye oranı. Duran varlıkların ne ölçüde uzun vadeli yabancı kaynak ve öz kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Oranın mutlaka birden küçük olması istenir arkadaşlar. Bizim oranımız birden büyük 1.16. Bu da kötü. Oranın birden büyük olması durumunda varlıkların bir kısmının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Bu ise işletmenin 3. kişilerin baskısı altına girmiş olduğunu belirtir arkadaşlar. Maddi duran varlıkların öz kaynakları oranı. Maddi duran varlıkların ne ölçüde öz kaynaklarla finanse edildiğinin saptanmasında kullanılan bir orandır. Oranın birden küçük olması istenir arkadaşlar. Bizim oranımız tam da 1. Buradan geçer not aldı diyebiliriz. Duran varlık devir hızı oranı. Duran varlıklara aşırı bir yatırım yapılıp yapılmadığı saptanır. Oranın düşük olması işletmenin tam kapasiteyle çalıştığını veya duran varlıklardan yeterince gelir sağladığını gösterir. Bu oranla ilişkin belli bir norm olmamakla birlikte büyük sanayi kuruluşlarında oranın 2 olması uygun görülmektedir. Bizim oranımız 1.98. Buradan da geçer not aldı diyebiliriz arkadaşlar. Maddi duran varlıkların devir hızı oranı. İşletmede atıl kapasite olup olmadığını araştırmak için kullanılır. Oranın normalin çok üzerinde olması maddi duran varlıkların kapasitesinin üstünde kullanıldığını gösterir. Büyük sanayi kuruluşlarında oranın 5 olmasının uygun olacağı ile sürülmektedir. Bizim oranımız 2.44 arkadaşlar. Şimdi öz kaynakların amortismanı oranı. İşletme ortaklarının işletmeye yatırdıkları sermayenin karlılığını gösterir. Oran genel piyasa koşullarındaki faiz, borsa endeksi gibi deflatörlerden büyük ise yatırım doğru ve karlı bir yatırım olarak değerlendirilir. Bizim oranımız %6, düşük bir oran arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da bizden geçer not alamadı. Brüt kar oranı, işletmenin ana faaliyet konuları ile ilgili elde ettiği karlılık yüzdesini gösterir.
Burada da karlılık yüzdesi %8. Düşük bir oran arkadaşlar. Dolayısıyla bizden geçer not alamadı. Faaliyet karı oranı. Burada bakın oranımız eksi çıktı arkadaşlar. Çünkü faaliyet karı değil, faaliyet zararı var şirkette. Esas faaliyetlerden zarar ettiğini görüyoruz bilançosunda. Dolayısıyla burada da geçer not alamıyor arkadaşlar. Net kar oranı işletmenin sonuç karlılığını gösterir. Bu oranda işletmenin finansman ve diğer giderleri de dikkate alınmaktadır. Oranın yüksek çıkması işletmenin net olarak karlılığını, düşük çıkması ise karlı olmadığını göstermektedir. Net karlılığımız %3 arkadaşlar. Dolayısıyla düşük. Şimdi fiyat kazanç oranına bakalım arkadaşlar. Yatırımcının şirketten elde edeceği her 1 TL kar için ne kadar ödeme yapacağını gösterir. Sektörün ortalama FK oranı ile karşılaştırılarak tercih yapılır. Şimdi gübre fabrikaları şirketinin FK'sı 106.16 arkadaşlar. Çok yüksek bir FK. Yani her 1 TL kar elde edebilmek için gözden çıkardığınız tutar 106.16 lira arkadaşlar. Bu gelişmekte olan ülkelerde benzer alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ortalaması 14.11. Şimdi piyasa değeri bölü defter değeri. Hisse senedinin piyasa fiyatı ile muhasebe değerini karşılaştırmak için kullanılır. Birden küçük ise hisse senedi ucuzdur arkadaşlar. Yani şu anda bu hissemizde piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 6.84 arkadaşlar. Yani muhasebe değerinden 6.84 kat daha değerli olarak borsada işlem görüyor arkadaşlar. %60'tan fazla düşüş gelmesine rağmen. Yani düşünün artık düşüş gelmeden önce ne kadar pahalı bir hisseymiş arkadaşlar. Şimdi FD bölü FOVÖK oranı. Ortalama 5 ila 14 arasında olması beklenir arkadaşlar. Ne kadar düşükse şirket için o kadar iyidir. Bizim oranımız 1555. Türkiye benzer şirketlerin ortalaması 890. Gelişmekte olan ülkelerin ortalaması ise 10.24 arkadaşlar. Buradan da çok pahalı bir hisse olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Firma değeri bölü net satışlar. Ne kadar küçükse şirketin büyüme potansiyelinin o kadar çok olduğunu gösterir. Bizim oranımız 1.59. Benzer şirketlerden daha düşük olduğunu görüyoruz. Fakat diğer baktığımız oranlar çok pahalı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ve ayrıca kısa vadeli ve uzun vadeli borçları ödeme konusunda da sıkıntılar olduğu izlenimi yarattı bende. Yani bu verilere bakarak bu şirkete ortak olur musunuz, olmaz mısınız? Tabii karar sizin arkadaşlar. Bu konuda ben yorum yapmak istemiyorum. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.